Merhabalar. Bir bilişim bitirme programı yeni bölümüyle birlikte sizlerleyiz. Bugün konuğum var. Ünlü bir konuğum var. Hakan hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Ünlülük sadece soyadından ibaret. Onu vurgulamak lazım. Stratus Bilişim Sistemleri temsilen buradayım. Aslında uzun yıllardır, 2008 yılından beri Stratus içerisinde çeşitli görevler icra ettim. Bugün de iş geliştirme yöneticiliği yapıyorum. Bugünkü konumuz bu programda DLP. Hemen soralım. Nedir bu DLP? Namı diğer DLP. Kısaca açılımını izah etmek gerekirse veri kaybı engelleme yazılımı şeklinde özetlenebilir ama tabii bu başlığı biraz açmak için buradayız bugün. DLP yazılımları malum artık şirketlerin en değerli hazinesi dijital verileri haline geldi. Dolayısıyla bu veriler dışarıdan içeriye olası ataklara karşı ve içeriden dışarıya olası zafiyetlere karşı da korunması gereken bir hale geldi. Nitekim eğer sahip olduğumuz veriler kişisel verilerde barındırıyorlarsa kanunlar da artık bu verileri korumamızı bize şart koşuyor. Anladığım kadarıyla içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye kurumsal verinin sızmasını engelleyen bir teknoloji. Yani bu teknolojinin temel amacı da aslında veriyi korumak. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor? Yani DLP dediğimiz bu teknoloji nasıl çalışıyor? Biraz bize bundan bahseder misin? Elbette bilgisayarların üzerine kurduğumuz ajanlar aracılığıyla kullanıcıların veri üzerlerindeki hareketlerini inceliyoruz, konsolide ediyoruz ve bu incelemenin sonrasında da oturup bir karar verip veri çıkışını engellemek üzere kritik verilerimizi tespit ederek DLP ürünümüze bu verilerin dışarı çıkmasını engelleyecek kurallar yazıyoruz. Ben bir kullanıcıyım, bir kurumda çalışıyorum, belli bir seviyede yöneticiyim ama benim kurumum gerçekten bu DLP denilen teknolojiye ihtiyacı var mı yok mu? Ben bunu nasıl anlayacağım? Bu çok yerinde bir soru. Aslına bakarsanız yaptığımız çeşitli ziyaretlerde bazı müşterilerin bu konuda ihtiyaçları olduğuna yönelik gerçekten hiçbir fikirleri yok. Ama başında da söylediğim gibi veri artık en değerli hazinemiz. Bu verinin içerisinde şirketimizin kritik verileri, sahip olduğumuz insan kaynaklarına ait kişisel veriler, fiyat tekliflerimiz, Ar-Ge çalışmalarımız gibi çok ciddi bir know-how var. Dolayısıyla öncelikle bunları korumak istiyorsak eğer bir DLP ürünü olmadan içeriden dışarıya olası zafiyetleri engellemenin başka bir yolu yok diyebiliriz. Elbette var ama o yolu tercih edersek eğer çok katı kurallar uygulamamız gerekiyor. Yani biz bugün domain sunucumuzdan aslında birçok kullanıcı davranışını engelleyecek kurallar oluşturabiliriz. Ama bu kurallar o kadar katı hale geliyor ki kullanıcıları bu sefer işletme içerisinde tutamamaya başlıyoruz. Yani İş sürekliliğinde sorun yaşamaya başlıyoruz. İşlevselliği kaybediyoruz. Kesinlikle. Burada aslında DLP çözümlerinin temel bir takım özelliklerini öğrenmiş olduk. Bu temel özelliklerinin yanı sıra ne gibi ek özellikler beklenir DLP yazılımından? DLP yazılımının temel özelliği aslında yani ana mimari her zaman veri sızıntısını engellemek. Verimizin farkına varmak, hangi kullanıcının hangi veri üstünde ne tür işlemler gerçekleştiğini tespit etmek. Ana kural bu. Ama tabii markalar pozitif ayrılabilmek adına ürünlerine çeşitli özellikler ilave ediyorlar. Biz örneğin Safetica'da User Entity Behavior Analytics dediğimiz bir bileşen de teslim ediyoruz müşterilerimize ve müşterilerimiz bu bileşenle veri sızıntısını engellemenin yanı sıra performans monitoring, kullanıcıların davranış analizi, nesnelerin davranış analizi gibi çok değerli raporlara sahip olabiliyorlar. Özellikle pandemiyle beraber artık çalışma biçimimiz değişti. Herkesin masasında bu konu var. Ve evden çalıştırılan personellerle ilgili yöneticilerin çeşitli kaygıları olabiliyor. Bu kaygılardan bir tanesi acaba gerçekten personelim evindeki vakti efektif bir şekilde kullanabiliyor mu gibi kaygılar oluyor. Dolayısıyla maliyetlerin de çok önemli olduğu bu günlerde personel sayısı artışını öngörebilmek, bu hesaplamayı doğru yapabilmek, mevcut kadronun verimliliğini ölçmek gerekebiliyor. Safetica ile biz böyle bir değer ortaya koyuyoruz aslında. Kullanıcıların davranışını analiz etmekle birlikte bu kullanıcı hani nereden, ne zaman, hangi sistem üzerinden, nerelere, hangi web sitelerine gidiyor bunu anladığım kadarıyla çok net bir şekilde raporlayıp o kişilerin yöneticilerine koyuyoruz. Aslına bakarsan burada yaptığımız o kurumda çalışanların ne derece veriye efektif ulaştığını test ediyoruz. Bununla da kalmıyoruz. Kendi iş tanımına göre ne kadar o şirket için üretken olup olmadığını öngörebiliyoruz ve bunu da raporluyoruz diye anlıyorum. Kesinlikle öyle. Bahsettiğim bu konsolda trendler bölümünün altına girdiğimizde bir kullanıcının aslında hem nesneler üzerinde, hem internette, hem uygulamalar üstünde ne tür faaliyetler sürdürdüğünü ve buralarda ne kadar vakit geçirdiğini çok rahat ve ilk bakışta gözlemleyebiliyoruz. Peki şimdi aklıma bir şey daha geldi. Gene böyle yönetici şeyi de düşüneyim. Acaba her sektör DLP için uygun mu? Ya da bir illa şu sektör öncelikli tercih etmesi gerekir desek hangi sektörler DLP'yi öncelikli olarak geçmesi gerekir? Ne dersin bu konuda biraz bilgi verebilir misin? Ben şöyle düşünüyorum. Aslına bakarsanız burada bir sektör ayrımı yapmak çok doğru gelmiyor bana. Bir şekilde verimiz dijitalse eğer, istemli veya istemsiz bu veriler dışarıya çıkıyor. Bu verinin dışarı çıkmasını önemsemiyorsak da, eğer sahip olduğumuz veri kişiselse artık kanunlar nezdinde de bu veriye sahip çıkmak zorundayız. Dolayısıyla bence DLP ürünü endüstri bağımsız bir ürün olmakla beraber tabii ki kritik endüstriler var. Örneğin ana işi hassas veri işlemek olan, kişisel veri işlemek olan finans sektörü, sağlık sektörü, kamu sektörünü referans alabiliriz. Ama tekrar ediyorum aslında bence çok sektör bağımsız bir ürün. Mikro ve makro
Yani küçük ölçekli işletmelerden büyük ölçekli işletmelere kadar herkesin kullanması gereken bir ürün diyebiliriz. Aklıma hep benim finans ve bu tarz uygulamalar geliyor ama şimdi senin söylediğin çok güzel bir yere götürüyor. Hani hiçbir veri yok ki o kurum için kıymetli olmasın. Basit bir ürün satan ticari işletmeyi ele alacaksak fiyat teklifleri, müşteri ilişkileri var. Bütün bunlar çok hassas veriler. Ve günün sonunda kaybettiğimiz şey sadece veri değil aslında. Veriyle ilişkili olarak para kaybediyor olabiliriz. İtibar Veriyle kaybediyoruz. ilişkili olarak çok önemli itibar kaybediyor olabiliriz. Bugünlerde bir itibar kaybı sosyal medya sayesinde günler içerisinde Katlanıyor. gerçekleşebiliyor. Aslında bakarsan buraya kadar konuştuğumuzda hani böyle çok kolay gibi konuşuyoruz ama benim diğer arkadaşlarımdan bu teknolojiyi kullanan insanlardan duyduğum bu DLP teknolojisini kullanırken bazı zorluklardan bahsettiler. Sen bu konuya oldukça hakimsin. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyor kurumlar, kuruluşlar, kullanıcılar? Bunlardan daha biraz bahsedersen çok iyi olur. Burayı bir üçgen şeklinde ele almak gerektiğini düşünüyorum. Belki üçgenden bir çıkma daha oluşturabiliriz. O da marka olur. Önce doğru markayı tercih etmek gerekiyor. Markayı Türkiye'de temsil eden doğru distribütörü tercih etmek gerekiyor. Distribütörle birlikte iş yürüten sizler gibi doğru iş ortağını organize etmek gerekiyor. Sonrasında da aslında Safetica'da şöyle bir kurulum senaryosunun daha makul ve mantıklı olduğunu inanarak tavsiyede bulunuyoruz. Safetica'yı ilk kurduğumuzda hiçbir kural oluşturmadan belli süre müşterinin ölçeğine, verisinin karmaşıklığına bağlı olarak sadece log almak üzere çalıştırıyoruz. Bu logları aldıktan sonra logları birlikte yorumlayıp tüm bu az önce anlattığım destek matrisi içerisinde doğru kuralları yazarak hem işlerimizi aksatmıyor hem de gereğinden fazla kural oluşturmuyor. Uzun bir süre sistemi izliyoruz, gözlüyoruz. Kim kimdir? Bu kişinin davranışı nedir? Bu kişi aslında nereye erişiyor? Doğru yere mi erişiyor? Bunun çok ciddi bir yapısını oluşturuyoruz. Çok doğru. Bu tespiti yapabilmek önemli. Hatta büyük ölçekli müşterilerde şunu da gözlemliyoruz. Bu müşteriler aslında ne tür datalara sahip olduğunu kaçırabiliyorlar. Veriyi keşfetmekte zorlanıyorlar. Tanımlanmamış ve keşfedilmemiş, yani aslında kriterize edilmemiş de diyebiliriz. Hangisi gizli, hangisi gizli olmayan veri şeklinde. Veriyi tespit edebilmek önemli. Veri tespitinde zorlanan büyük projeye biz bu projeyi DLP ürünüyle birlikte veri sınıflandırma ve veri keşfi ürünleriyle birleştirerek tamamlamalarını öneriyoruz. Baştan önce bir proje aslında bunun başında sadece bir ürün yok. Benim kurumum için kritik olan veri nedir? Bunun kritiklik seviyesi nedir? Sınıflandırılması geliyor diye. Kesinlikle öyle. Aslında hep ürünleri konuştuk. Çok iyi bir yere değindiniz. Ürünlerden ziyade bu işin en başında insan kaynakları var. Henüz ortada hiçbir ürün yokken bu ürünleri değerlendirmeden önce personelimize bilgi güvenliğinin ne demek olduğunu, eğer sahipsek bilgi güvenliği yönetim sisteminin ne olduğunu, buna neden ihtiyaç duyduğumuzu hem kanunsal nedenlerle hem de veri kritikliği nedenleriyle izah etmek ve bir kurum kültürü oluşturmak gerekiyor. Aslında bu ürünler bu kültürün tamamlayıcıları diye söyleyebiliriz. Aslında demek ki şunu yapmak gerekiyor. Biz hani bu ürünü kurmadan önce bir bilinçlendirme eğitimi, yani güvenlik bilinci eğitimi, bir veri nedir, veri sızması nedir? Bunları bir anlatmak gerekiyor. Ve anladığım kadarıyla biz genelde hep sistem yöneticilerinden başlıyoruz ama bunu kurumun belki de en tepesinden en uç noktasındaki çaycısına kadar inip bu bilinci oluşturmak gerekiyor ki bu ürünü kurup aktif hale getirdiğimizde insanlar bu ürünlerden daha fazla şekilde faydalanabilsinler. Hem faydalanabilsinler hem de bu ürünlerden çekinmesinler. Sonuçta biz bu ürünlerle çalışanlarımızın ekranlarını izlemiyoruz. Böyle bir özelliğimiz yok. Geçmiş zamanlarda aslında diğer çözümlerinde bu tarz özellikler de vardı ama Avrupa'da GDPR, Türkiye'de KVKK gibi kişisel verilerin hassasiyetine istinaden uygulanan kanunlar neticesinde bu özellikler ürünlerin içerisinden çıkartıldılar. Biz burada sadece verimizi takip ediyoruz. Şimdi aslında bir tekrar özetleyecek olursak DLP çözümlerini kullanırken demek ki izleyeceğimiz bir yol haritası var. Bu yol haritasında da dikkat etmemiz gereken bir takım şeyler var. Şöyle tekrar vurgulamak istersek onları bir tekrar senden dinleyebilir miyiz? Elbette basitçe sıralayalım. Önce insan kaynaklarımıza bu konuda bilgilendirme ve bunu sürekli yapıyor olmamız gerekiyor. Yani bir kere bu eğitimi verdik maalesef tek seferde bu sindirilemiyor. Düzenli olarak bunların yapılması gerekiyor. Hele ki eğer bilgi güvenliğimizi uluslararası bir standarda oturtmak istiyorsak 27001 gibi, 27001 de bize bunu force ediyor. Her yıl düzenli olarak personellere bu eğitimin verilmesi, bunların tebliğ tevellü belgeleriyle de kayıt altına alınması gerekiyor. Sonrasında ürünümüzü kurup log almaya bir süre ve mesafe tanıyıp bu süreyi tamamladıktan sonra da mümkün olan en düşük false pozitif ve false negatif oranlarını sağlamak üzere kurallarımızı yazmaya başlayabiliriz. Şöyle bir geçmişten günümüze bir yolculuk yaptık ama bu günümüzden geleceğe gitmek istersek
Nasıl bir DLP teknolojisi ileriki yıllarda bizi bekliyor? Biraz bu konudaki fikirlerini de duymak isteriz açıkçası. Buraya biraz kişisel cevap vereceğim aslına bakarsanız. Her markanın kendine göre farklı bir roadmap'i var. Roadmap'ten ziyade bugün gittiğimiz tüm toplantılarda aslında artık datanın tek bir noktada değil birden fazla noktada barındırıldığını görüyoruz. Bir müşteri son derece heterojen yapıda datalarını tutuyor artık. Cloud ortamları kullanıyor, on-prem sunucuları kullanıyor. Hatta mobil cihazlar bile istemli veya istem dışı bir şekilde verilere sahip oluyorlar. Dolayısıyla eğer doğru bir bilgi yönetim sistemi ve bilgi güvenliği sistemi kurgulamak istiyorsak aslında tüm bu noktalardan veri toplayabilmemiz gerekiyor ve burada siz de biliyorsunuz ki birbirinden bağımsız bir sürü altyapı firması var, servis sağlayıcı var. Her birine bir anda entegre olabilmeniz çok kolay bir iş değil. Kısa ve orta vadede yapılmasında fayda olacak. İlk nokta sanırım bu olur. Yani veriyi tespit edebildiğiniz ve keşfedebildiğiniz organların sayısını arttırmak diye özetleyebiliriz. Bunun arkasında da herkesin masasında yine yapay zeka var. Bence gelecekte artık bizleri yapay zekanın bu sürece dahil olması gibi bir şey bekleyecek. Yapay zeka bizim adımıza verilerimizi sınıflayacak, keşfedecek ve belki yine bizim adımıza kendi varsayılan ayarlarıyla veya algoritmasıyla DLP kurallarını da geliştirebilecek. Şimdi Hakan aslında bayağı güzel konulardan bahsettik. Şimdi sen bayağı örnekle, bayağı müşteriyle çalışıyorsun. Hem Türkiye'den hem yurt dışından müşterileri biliyorsun. Hani kötü senaryolar da ne yazık ki herkesten önce senin kulağına çalınıyor. Yani birkaç tane dünyadan böyle büyük şirketlerden örnek versen hani ne gibi veri sızmaları oluyor? İlk aklıma gelenlerden biri meşhur bir uçak üreticisi bünyesinde çalışan bir personel bir data ile ilgili bazı işlemler yapmaya çalışırken bunu kendi içerisinde beceremiyor. Bu data ile ilgili işlemleri gerçekleştirmesi için datayı eşine gönderiyor. Dolayısıyla bahsettiğimiz bu koca şirketin dataları bir anda şirketin dışına upload veya e-mail yönteminin çok da önemi yok aslına bakarsanız çıkmış oluyor. Bu çok büyük bir olay. Haber niteliği taşıyor. İnternette araştırılırsa ayrıntılar okunabilir. Bunun gibi yine ciddi Ar-Ge'si olan bir endüstri firmasında rakip markaya geçerken sahip olduğu, daha doğrusu çalıştığı firmanın datalarını rakibe taşıyan bir çalışan örneği var. Konumuz bilgi güvenliği olduğu için şirketlerin isimlerini vermekten imtina ediyorum biraz. Tamam. Ama yurt içinde de aslında en basit deyişle KVKK'nın sitesine gir. Burada resmi yapılan duyuruları tüketiciler takip ederlerse eğer oranlarla ilgili fikir sahibi olabilirler. Oranlar demişken spontan aklıma geldi. Daha önce bahsetmedik. Rakamlarla konuştuğumuzda daha anlaşılır olabiliyor. Verizon'un bir araştırmasında çalışanların %45'inin iş yerlerinden ayrılırken yanlarında çalıştıkları şirkete ait verileri götürdüğünü biliyoruz. Yine özellikle orta ölçek ve büyük ölçek işletmelerin %88'inin bir şekilde veri kaybıyla karşılaştığını duyuyoruz ve gözlemliyoruz Verizon'un araştırmalarından bir tanesi. Özetle bu kayıplar her geçen gün büyüyor. Çalışanlar zaten bu verileri kendininmiş gibi hissetmeye devam ediyor. Dolayısıyla bütün bunları engelleyebilmenin omurgasında aslında DLP çözümleri ve veri envanterimize sahip olmamız yatıyor diyebilirim. Şimdi aslında bu ekosistemi oluştururken üretici çok önemli bir rol oynuyor. Dolayısıyla distribütörler hani bu yazılımları bize ulaştırıyor. Burada bu yazılımı entegre eden iş ortaklarının rolü nedir? Onlardan biraz bahsedebilir misin? Elbette. Aslında önce burada Türkiye'nin endüstri kapasitesini göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye işletmelerinin büyük çoğunluğu orta ölçekli şirketlerden oluşuyor. Ve bu şirketlerdeki IT yapıları genelde az personel, çok iş odaklı iş üretmek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla dikey uzmanlık nezdinde eksikliklerimiz var. Aslında bu dikey uzmanlık gerektiren işleri de siz ve sizler gibi değerli iş ortaklarımız domine ediyorlar. O açığı sizler kapatıyorsunuz. Tabii ki işte burada müşterinin doğru markayı, doğru iş ortağından tedarik etmesi, DLP dünyasının yaşayan bir dünya olduğunu unutmaması ve oradaki hizmet sürekliliğini mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor. Çok teşekkürler. Biraz da Safetyca'nın aslında özelinde konuşacak olursak, Safetyca'yı diğer üreticilerden ön plana çıkaran hangi özellikler var? Biraz bunlardan da bahsedersen. Teknik taraf çok ayrı bir seyişin konusu olabilir ama aslında konuşmamızın başında da söylediğim gibi müşterilerden aldığımız geri bildirimlere istinaden bu yorumu yapıyorum. Safetyca'nın kullanıcı ve nesne davranışlarını analiz eden raporlama ekranı birçok müşterimiz tarafından eşsiz bulunuyor. Hatta ben oraya biraz patron arayüzü, yönetici arayüzü diyorum. Malum IT manager'lar kendi dillerini konuşabiliyorlar konsolu açtıklarında ama yöneticiler o dile vakıf değiller. Dolayısıyla yöneticiler için Safetyca'nın içerisinde Web Safetyca dediğimiz ayrı bir arayüz var ve bu arayüzden o başında özetlediğim raporların tamamını çok ayrıntılı ve bir bakışta anlaşılır şekilde gözlemleyebiliyorlar. Bazı durumlarda da hani kullanıcıların biraz da bundan korktuğu, patron bizi izliyor mu dediği de duyuyoruz aslında. Ama hani gene bu KVKK ve uluslararası standartlardan GDPR başta olmak üzere anladığım kadarıyla hani belli bir seviyede bir izleme ve raporlama var. Hani amaç
kişiyi şey yapmak değil, hani kişinin kuruma verdiği faydayı aslında ölçmek orada diye anlıyorum ben. Kesinlikle öyle. Bu söylem yanlış değil. Sadece ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Başında söyledim ama hatırlatacağım. Biz burada kullanıcıların klavye hareketlerini izlemiyoruz. Bir keylogger gibi hangi tuşa bastı, hangi parolayı kullandı gibi ayrıntılara inmiyoruz. Ama hangi web sitesine girdi ve burada ne kadar kaldığı elbette gözlemliyoruz, ölçüyoruz. Veya hangi upload ortamına girdi, oraya ne upload etmeye çalıştı gibi şeyleri gözlemliyoruz. Burada her zaman kullanıcılara art niyetli muamelesi yapmamak lazım. Bazen de kullanıcılar farkında olmadan, şirkete bir zarar vereceğini düşünemeden de bu transferleri gerçekleştirebiliyorlar. Evimden de veriye erişeyim diyor. Bir ortak paylaşım alanına klasörü upload ediyor. Sonra evinden oradan o dosyayı açıp belki akşam o dosya ile ilgili gerçekten mesai harcıyor ama evindeki siber güvenlik unsurları işletmeyle denk olmayacağı için bu zaafın farkında değil. Peki bu ürünü biraz da böyle hani ilgilisi için bir sorum olsun. Lisanslamak istediğimizde ne tür lisanslama modelleri var? Neye göre lisanslıyoruz bu ürünü? Biraz da ondan bahsedersen. Kabaca aslında ilk yaptığımız şey kullanıcı sayısını öğrenmek. Dolayısıyla işletmemiz 100 PC'li bir işletme ise 100 PC kadar lisans almak gerekiyor. Tabii lisanslar da kendi içinde yeteneklerine ve özelliklerine göre 3'e ayrılıyor Safetyca'nın içinde. Bunlardan bir tanesi Safetyca One Discover dediğimiz sadece bu anlattığım loglama kısmını yöneten panel. Öyle şirketler var ki ben DLP kuralı yazmak istemiyorum. Zaten domainimden birçok şeyi engelliyorum. Bunun yeterliliğine ve gerekliliğine de inanmıyorum diyor. Veya farklı teknolojilerle oradaki ihtiyaçlarını tamamlamış oluyor. Biz oraya sadece loglama için Safetyca One Discover lisansını tavsiye edebiliyoruz. Bunun üstüne ben artık DLP kuralları da yazmak istiyorum. Yani sadece izlemek değil belli başlı şeyleri engelleyebilmek de istiyorum diyorsa o zaman Safetyca One Protection dediğimiz lisansı öneriyoruz. Eğer müşterinin bünyesinde CM ürünü varsa CM ürününe log göndermek üzere veya çoklu domain yapısında çalışıyorsa çoklu domain desteği olması nedeniyle Safetyca One Enterprise dediğimiz bir diğer lisansımızı konumlandırıyoruz. Allah Hakan çok güzel bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şöyle gerçek hayatta başarılı bir DLP çözümünü uygulamışsındır. Zaten uyguluyoruz da beraber projeler de yapıyoruz. Böyle bir projeye bir örnek verebilir misin? Elbette. Konu yine bilgi güvenliği olduğu için hassas bir konu. Dolayısıyla her müşterimizin adını zikredebilmem mümkün değil. Daha genel bir cevap vereceğim. Biz satış sonrasında kendi alanımızda çok da benzeri görülmemiş bir hizmet operasyonuna sahibiz. Kalabalık bir teknik departmanımız var. Dolayısıyla ben DLP ürünü aldım ve bu ürüne ait kuralları oluşturmak üzere gereken enerjiye sahibim, ilgiye sahibim diyen her müşteri de biz başarılı bir proje sonlandırıyoruz. Çünkü buna kaynak ayırabilecek insan kaynaklarına sahibiz. Dolayısıyla aslında istekli olan her müşteri de biz bir başarı hikayesi oluşturabiliriz. Hakan çok teşekkür ederim verdiğin değerli bilgiler için. Böylelikle bir Bilişim Vitrini programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle.